Swarm Connection'ın sunduğu Swarm Talks'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğum Tech Venture VC'nin kurucusu Sayın Sedat Avşar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Mine Hanım. Gayet iyiyim. Davetiniz için ayrıca teşekkürler. Sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Biz teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiğiniz, geldiğiniz için. Ben biraz sizin hikayenizden başlamak istiyorum. Yatırımcı kimliğinizden. Nasıl yatırımcı olmaya karar verdiniz? Bu yolculuğa nasıl çıktınız? Aslında uzun hikaye diyebilirim. Bir derin teknoloji girişiminin başındaydım. Ondan önce tabii İsveç hikayem var. Bir master için gittim. Orada aslında inovasyon ekosistemiyle ilgili bir alandı. Dolayısıyla aslında ilk orada tanıştım bu dünyayla. Yaklaşık 3,5 yıl civarı orada yaşadım Stockholm'de. Orada bu dünyayı biraz daha deneyimleme fırsatım oldu. Master dışında, derslerin dışında çalışma imkanı da buldum. Bana çok faydası oldu. Sonra Türkiye'ye dönerek bir derin teknoloji şirketinin başındaydım. Akabinde bir University of Oxford'un online olarak tam pandemi dönemindeydi. Bir Venture Capitalist programı vardı. Ona katılarak aslında yatırımcı tarafa doğru böyle sürecim evrilmeye başladı. O programdan sonra 2020 yılında Tech Venture'ı kurduk. Tech Venture'ı kurarken de tezimiz ülkemizdeki değerli girişimcileri, globalleşme potansiyeli olan ve teknoloji üreten, önemli bir probleme çözüm getiren girişimcileri bulup onlara yatırım yapmaktı. O tarihten günümüze 12 girişim yatırım yaptık. Arada exitlerimiz de oldu. Lokasyon olarak Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde aslında yatırımlarımız odaklanıyor. Şu an aslında ilk çıkış yol haritamızla kıyasladığımızda bizler de süreçlerimizi tekrardan bir revize ettik. Çünkü hepimizin malumu bir AI. Yapay zeka. Oraya gelecektim evet. Ben de. Çünkü kurduğunuz zaman işte hemen pandemi sonrası. O zamanki gerçekliğimiz farklıydı ama tabii teknolojinin çok da hızlandığı bir dönem. Yani pandemiyle birlikte hepimiz biliyoruz ki çok hızlı bir hızlanmaya, ivmelenmeye girdik. Ama şu anda baktığımız zaman yapay zeka özellikle son 2-3 senedir her şeyi belirliyor. Yani hem yatırımı belirliyor hem startupların çıkışını belirliyor. Dolayısıyla oradan bugüne neyi değiştirmek zorunda kaldınız? Çok şey değişti. Yani şöyle, o dönem daha böyle dijital bir takım platformlar, SaaS platformları vesaire çok işte lojistikle ilgili çözümler, pandeminin getirdiği problemlere yönelik geliştirilen çözümler ön plandaydı. Sonra arada bir metaverse dünyası tabii geldi ama biz oranın biraz bubble olduğunu öngörüyorduk açıkçası. Hızlı geldi ve gitti. Yani oraya çok girmedik, hiç yatırım yapmadık. Biraz bekleme dönemine girdik ama o dönem yapay zekanın ayak sesleri geliyordu zaten. İşte Nvidia'lar şeyler yapıyor, Amerika'da çalışmalar vesaire takip ediyorduk. Tabii OpenAI ile beraber aslında hepimiz deneyimleme fırsatı oldu aslında. AI ne demek, yapay zeka ne demek? O zaman deneyimleyince anlaşıldı. Genel toplum itibariyle de bu böyle ilerledi diye düşünüyorum. Biz neyi değiştirdik? Tabii o geldiği anda biz şunu dedik, yani pek çok şey değişecek artık. Biz de kendimizi nasıl buna göre nereye doğru evrilmemiz gerekiyor? Bunu çokça oturup temelde değerlendirme kriterlerimiz değişti. Örneğin önceden mesela çok kalabalık ekipler veriyordu bize, güven veriyordu ama şu an artık konu şeye doğru gidiyor. Böyle ne kadar az o kadar iyi. 2 kişinin, 3 kişinin kurduğu şirketlerin unicorn olması konuşuluyor ki örnekler de çıkmaya başladı. Hatta ilk solopreneur olacak unicorn'u bile bekliyor bütün dünya. Tek kişilik nasıl olacak bakalım diye. Yani buralar çok değişti, böyle drastik bir şekilde evrildi. Çok sert geçiş oldu. Dolayısıyla biz bir kere bir değerlendirme şeylerimizi tekrardan oturduk, masaya yatırdık. Özellikle odak alanlarımızı, işte kriterlerimizi yeniden belirledik. Yani Tech Venture aslında bu döneme hazırlıklıydı, işte o öngörümüz sebebiyle ve hazırlıklı yakalandık. Yani nerelerin gelişebileceğini, hangi yapay zeka tool'larının potansiyel yaratabileceğini öngörebiliyorduk. Şanslıydık. Şimdi de aslında gelecek için benzer çalışmaları yaptığımız bir dönemdeyiz. Yine tezlerimizi güncelliyoruz, yatırım tezlerimizi. Mesela şu an kuantum konusu çok önemli. Post-kuantum diye bir kavram var. Post-kuantum sonrası şu an biz girişimlerde mesela globalde tarafta özellikle değerlendirdiğimiz zaman şunlarla karşılaşıyoruz. Post-kuantuma uyumlu çözümler geliştiriyoruz. Bu ne demek oluyor? Yani kuantum bilgisayarları geldiği zaman benim çözümüm var olacak demek oluyor. Çünkü pek çok şeyi değiştiriyor olacak kuantum teknolojileri. Yani mesela şeylerden biri bu. Büyük bir sıçrayıştan bahsediyoruz aslında. Yani çok daha büyük bir şeye doğru gidiyoruz. Dolayısıyla da girişimcilerin de
havayı çok iyi koklaması gereken, rüzgar nereden geliyor bunu çok iyi görmesi gereken bir döneme giriyoruz. Ben bu arada TechVenture'ın bir global olma özelliğinden de bahsetmek istiyorum. Biraz önce bahsettiniz dediniz, hem Amerika'da hem Türkiye'de yatırımlarımız var. Swaza'ya yatırım yaptınız. Kaliforniya merkezli bir sağlık teknolojileri startup'ı. Burada tabii global olmak çok önemli ama neden Türkiye değil de Amerika'da bir şirket? Yani aslında biz Türkiye'deki girişim ekosistemini destekleme motivasyonumuzu kaybetmedik. Ama kendimize yeni kaslar edinmeye çalışıyoruz. Bu süreç şöyle başladı. Yani bu hedef doğrultusunda aslında NATO Dayana'nın programlarında ben işte mentor olarak başladım vesaire. Sonra TechVenture tarafında da bir süreç başladı orada. Bu Swaza isimli girişimimiz de aslında oradan çıkan bir girişim. Oranın dikeyi de yani dual use dediğimiz aslında hani bizim de var olmak istediğimiz bir alan olması sebebiyle bize uygun geldi. Yani oralara yatırım yapmak. Dual use henüz Türkiye'de çok bizim hani süreçler başladığında çok olgunlaşmış seviyede değildi. Dolayısıyla hani Amerika'da girişimcilere bu yatırımı yaptık ama biz bunu tabii şey olarak görüyoruz. Bir aset olarak görüyoruz. Yani oradaki know-how'ımızı, bilgimizi yani yatırım tarafında tabii ki aslında Türkiye'deki ekosistemi geliştirmek için de kullanıyoruz. Dolayısıyla bence bu işbirlikleri küreselde yerel ekosistemi geliştirmek için de önemli. Yani çok önemli bir şey söylediniz aslında. Oradaki bilgiyi, oradaki know-how'u buraya transfer edebilmek çok önemli. Buradaki girişimciler için de aynı şeyi söyleyebilir misiniz? Yani kendilerini geliştirmek için oradaki know-how'u nasıl çekebilirler kendilerine? Yani işbirlikleri çok kıymetli. Bu tarz programlar herkese açık bu arada. İşte Dayana'nın programında Türkiye'den girişimciler de artık hani biliyor ve katılmaya çalışıyor. Orada farklı hızlandırma merkezleri var. Örneğin onlara dahil olarak bulundukları ülkenin ekosistemine erişebiliyorlar. Oradaki bilgi havuzuna çok rahatlıkla hani erişebiliyorlar. Tabii bu sonuçta orada yer alıyor olmaları aslında Türkiye'deki ekosisteme de faydalı oluyor anlamına geliyor. Çok fazla yeni kanallar oluşmaya başladı. Çünkü biraz daha aslında yani yapay zeka yine hani artık bir ürünün kendisi değil, bir bilimin ticaretleşmesindeki aracı motor görevi görmeye başladığı Hızlandırıcı bir dönem. gibi. Hızlandırıcı, bir engine görevi görmeye başladı. Yani bu tarz girişimler ön plana çıkmaya başladı. Dolayısıyla yani bu tabii yapay zeka demokratikleştiriyor teknolojiyi. Hani herkesin bilgi erişimini kolaylaştırdı fakat yatırımı entry bariyerini yükseltti. Bu sefer yatırımcılar daha sık elemeye başladılar. Evet. Zaten onu soracağım şimdi size. Hani şimdi gidip de işte Claude'dan bir kod yazdırmak, oradan site yapmak, oradan işte bir çözümü hemen sunmak. Bunlar artık çok kolay. Ama dediğiniz gibi bu kadar kolay olduğu için de oradaki yatırımcının karar vermesi de daha zorlaştı. Evet. Şimdi siz nelere bakıyorsunuz? Şu anda o sık eleme dediğimiz şeyler neler? Çok güzel soru bu. Yani bizim temelde yoğunlaştığımız aslında bu soru üzerine. Biz biraz daha derin teknolojiye evrildik. Yani artık teknoloji yani AI'ın bir tool değil, bir aracı dediğimiz gibi ama bir girişimde artık şuna bakıyoruz. AI ile birlikte science var mı? Yani bir bilim yapıyorlar mı? Bir laboratuvar altyapıları var mı? Bir Ar-Ge çalışmaları var mı? Regülasyonlara karşı ne gibi avantajları var? Yani moat dediğimiz bir kavram var biliyorsunuz. Bu rakiplere karşı kendilerini savunma mekanizması. Bu ne kadar kuvvetli? Yani buralara biz çok özen gösteriyoruz. Yani buralar bence artık yatırımların odaklandığı, öne çıkaran şeyler olduğunu söyleyebilirim. Hatta bir veri var. Yatırımlar artık küçük değil, daha konsolide ve etkisi yüksek bir şekilde girişimlere yatırım yapma eğiliminde son dönemde. Çünkü bu aslında bahsettiğimiz bu bilim altyapısı, Ar-Ge altyapısı bir donanım ihtiyacını doğuruyor ve daha ciddi yatırımlar gerektiriyor. Amerika'daki mesela veri 100 milyon dolar ticket size yani yatırım miktarlarına toplam yatırımın yüzdesi olarak oranı çok daha fazla olduğunu görüyoruz. 100 milyon dolar ve üstü yani yatırımlar. Küçük yapmaktansa artık daha büyük yatırımlar, daha dediğiniz gibi konsolide yatırımlar yapılıyor. Burada girişimcinin tarafına baktığımız zaman yani girişimci de sonuçta işte %90'ı batıyormuş bu arada AI. Yani normalde hani bizim oradaki o viability dediğimiz hayatta kalma süresi de çok daha düşük. Bu biraz önce bahsettiğimiz hani böyle çıtır çerez diyeceğim. Yani böyle sürekli tüketmek için yapılmış böyle ufak girişimler.
Şimdi bir girişimci olarak diyelim ki bizi izleyenler yeni bu yola çıkacaklar, bir fikirleri var. Orada kendilerini ayrıştırmak için hani bilim dedik, patent dedik, önemli altında dolu dolu olması dedik ama burada kendilerinin alması gereken aksiyon olarak siz neler önerirsiniz? Yani dünyayı çok iyi tanımaları lazım. Tabii örnekleme çok önemli. Yani yatırım alan girişimlerin örneklemeleri yapılması lazım. Dolayısıyla şunu önlerine koymaları gerekiyor. Ben bir girişim yapacağım. Küreseldeki rakiplerim şunlar. Onlar benden neyi daha iyi yapıyor? Tüm bunların hani analizini yapıp onlarla nasıl rekabetçi olabilirim? Bu eşsiz değer önerisi dediğimiz konuya geliyor. Ve bunun ne kadar gerçekçi bir şekilde ne kadar bir yatırım miktarıyla yapabilirim? Şu an şeyde de bir kafa karışıklığı var. Talep edilen yatırım miktarları girişimcilerde düzgün hesaplanmadığını öngörüyoruz biz. Çünkü çok hızlı değiştiği için her şey, fiyatlar bir anda değişiyor, bir anda yeni bir şey çıkıyor, daha iyisi çıkıyor. Neye göre değerleme yapılacağı şu anda büyük bir kafa karışıklığı karşılıklı olarak da. Yatırımcı tarafında da zor bu. Evet, Yani evet. o denge çünkü sürekli böyle çok hassas bir denge ve sürekli değişiyor. Yani teknolojiyle değişiyor. Mesela sektör çarpanı dediğimiz şey çok şu anda bambaşka bir yere gelmiş durumda. Kesinlikle böyle bir şey var şu an. Böyle bir ne oluyor, nereye gidecek gibi böyle bir herkesin böyle düşündüğü, değerlendirme yaptığı yatırımcıların, girişimcilerin hatta bu ürünleri kullanacak bence en önemli hani şeylerden biri tüketicilerin de düşündüğü bir dönemdeyiz. Yani tüketici de şunu düşünüyor. Ben bu ürünü alacağım ama 3 ay sonra daha iyisi çıkacak, daha ucuzu çıkacak belki de. Şimdiden bu maliyeti, bu riski almalı mıyım? Özellikle kurumsal şirketlerde, hani yöneticilerde bir baskı yaratıyor. Hani bu kararları vermek. Dolayısıyla buralar biraz düşünmesi gereken konular. Yatırımcı tarafında tabii değerlemeler önemli ama biz artık şunu da düşünmeye başlıyoruz. Hani şunu da hesaplıyoruz. İstenilen yatırım miktarı bu işte yatırım talep eden girişimcinin ihtiyaçlarını çözebilecek mi de biz hesaplamaya başladık. Doğru. Yani bazen şunu diyebiliyoruz. Risk çünkü aslında sizin için de. Siz de o riske ortak olmuş oluyorsunuz. Yani evet orada hepimiz bir risk. Hani riski zaten göze alıyoruz aslında. Şu pozisyonda kalmak çok istemiyoruz. Örnek veriyorum bir girişimci 1 milyon dolar bir talep ediyor yatırım turunda. Fakat hedefleri o 1 milyon doları istediği runway'deki hedeflerini gerçekleştirmek için belki de 3 milyon dolar lazım. Short kalıyor sonra product'a odaklanacakken bu sefer tekrardan bir yatırım Finansal turuna endişeye girmiş oluyor. çıkmaya yine odak dağılıyor. Bu sefer bu kadar her şeyin hızlı değiştiği bir ortamda yine zaman kaybı olmuş oluyor. Yani biz artık girişimlerden şunu bekliyoruz. Product hazırsa artık hani 6 ay içerisinde veya işte çok derin bir Ar-Ge, bir patent sürecin yoksa hani fatura kesiyor olman lazım Bir ki an hani önce bir an çık. önce evet. Evet, yola çık diyoruz. Çünkü aslında AI buraları kolaylaştırdı biraz. Ticarileşme süreçlerini. İşte. Evet ama süreyi de kısalttı. Tabii Evet. biraz daha o süre baskısını getirdi. Şimdi siz sadece Türkiye'de değil global olarak da yatırım yapıyorsunuz. Dolayısıyla da aslında sizin burada kendi anlamınızda yatırım tarafında da rekabet ettiğiniz uluslararası yatırım fonları. Biraz önce dediniz ya benzersiz değer teklifi çok önemli. Sizin benzersiz değer teklifiniz ne diğer yatırımcılar arasında? Biz tabii yani network'ümüzü kuvvetli görüyoruz. Bir de şunu çok benimsemedik. Yatırım yaptık ve kenara çekilelim değil. Daha çok hani yatırımdan sonra da taleplere istinaden tabii böyle bir hani talep gelirse elimizden ne geliyorsa destek olmaya çalışıyoruz. Bu network olabilir, bir POC desteği olabilir. Yani globalde bir takım işbirlikleri yapmaya çalışıyoruz. Bence bunlar girişimciler için değer yaratabilecek konular. Yani finansman dışında aslında belli networklere access de bence finansman kadar değerli. Özellikle globalleşme hedefi olan girişimciler için. Bizim değer önerilerimiz yani bu şekilde. Son olarak şöyle size sormak istiyorum. Şimdi girişimciler var aramızda, dinleyenler, izleyenler, belki yola çıkmış olan, belki yola çıkacak olanlar. Size bir girişim geldiği zaman üzerine yani şu anda diyoruz ya bir de çok daha fazla tabii geliyor. İşte yapay zeka ile birlikte adet de arttı. Evet. Şunu gördüğüm zaman burada benim için hani bir kırmızı bayraktır dediğiniz
Bir de tam tersi, bunu gördüğüm zaman tamam ben bu girişimciyle görüşmem lazım dediğiniz şeyler neler? Girişimcinin motivasyonunu hissetmek benim için çok değerli. Şeylere tabii çok dikkat etmeye çalışıyoruz işte. Yani problemi doğru tespit etmiş mi? O probleme doğru çözümü getirmiş mi? Yani buraları, hani o red flag dediğimiz şeyler aslında buralarda devreye giriyor. Bunun dışında ekipler artık daha rafine olmaya başladı hani dediğimiz gibi. Rafine ekiplerde her bir bireyin önemi çok arttı son. Hani tolere edilemeyecek hataların yapılmaması gereken bir dönem oluştu diye düşünüyorum. Dolayısıyla ekibin uyumu, yani CTO'su gerçekten hani bunu yapabilecek kapasitede mi? İşte CEO'su bu özelliklere sahip mi? Buraları anlamaya çalışıyoruz. Rekabet tarafını iyi kavrayabildiğini anlamaya, oradaki hani soru işaretleri var mı, işte orayı kurgulamış mı, rakip analizini doğru yapmışlar mı, onu anlamaya çalışıyoruz. Eğer orada bir hata varsa zaten girişim var olamıyor. Doğru. Yani rakip çok baskın bir şekilde işlevsiz bırakabiliyor. Orada tabii ne devreye giriyor? Daha ucuza yaparım ben o zamana geliyor falan. Oralarda işte biraz... En basit kısmı Evet. aslında oynamaya başlıyorlar. Yani rakipleri çok iyi analiz et. Yani ben günün sonunda senin böyle bir rakibin varmış ve çok iyi işler yapıyormuş, tanıyor musun gibi hani gitmek istemiyorum. Hani o bütün o Ki benim çok karşılaştığım bir şey. Genelde rakip analizi yapılmadan geliyor. Evet. Ve hani bizim rakibimiz yok diye hatta geliyor. Hatta şunu da atlıyorlar. Yani birebir rakip olmayabilir ama tüketici sonuçta o problemini çözmek için farklı bir şey yapıyor. O nedir? Ona da bakmamış oluyor. Biraz orada girişimci egosu da ortaya Evet. çıkıyor. Buralar işte bizim anlamaya çalıştığımız, biraz da tabii hani tecrübeyle artık zamanla artık hani gelen sunumlardan veya işte bu deep dive süreçlerinde o hani direkt hani fark ettiğimiz noktalar oluyor. Burası red flag veya işte hani yani bir tura daha devam edelim dediğimiz noktalar. Sonraki turlarda artık daha derinlemesine hani teknoloji ve işte orada analiz etmeye çalışıyoruz. Orada da partnerlerle bunu hani yapmaya çalışıyoruz. Orada Gördüğünüz anda bunu kaçırmayayım dediğiniz şey ne oluyor? yani işte Sıvaza'da öyle oldu. Çünkü bizim diğer partnerimiz de aslında biyoteknoloji tarafında deneyimleri var. Çözümü duyunca önce şey oldu. Yani bunu gerçekten yapabiliyorlar mı? Yapabiliyorlarsa bu oyun değiştirir. Yani bizde hemen bu oyun değiştirir mi? Yani yeni bir hani onu yakalamaya çalışıyoruz ya, sonuçta günün sonunda hani unicorn olmasını hedefliyoruz girişimlerin. Şu an işte yeni girişimler var. Yani ilgimizi ilettiğimiz. Orada da yani bu örneğin bir girişim post quantum cyber security yapıyor. Şimdi buralar böyle duyunca hani biz hemen kulaklarımızı böyle kabartarak nasıl oluyor falan diye böyle hani, yani konu çok ilgimizi çekiyorsa ve akabinde... Yani sizin de aslında orada kişisel olarak hani gelecekle ilgili çünkü Evet. bir şey. Hep Onu da kişisel olarak da o merak uyandıran bir şey olmuş oluyor. Biz zamanla artık böyle tabii olduk yani. Bu geleceğin teknoloji, hep geleceği düşünerek gelecekte yaşamaya başladığımız artık bir nokta öyle doğru gidiyor artık. Nasıl olacak bilmiyorum ama ya oralarda değer gördüğümüz girişimleri hemen zaten görüşmek istiyoruz. Görüşmeler böyle hani pozitif giderse de yatırım kararı çok uzatmamaya da çalışıyoruz. Çünkü yine aynı şey. Hızlandı çünkü artık hani her şey. Önceden hani bir sene yatırım kararı verilebilecekken, hani bir senede bu kararlar çıkıyorken şu an daha hızlı olmalı ki hani girişimci bir an önce rekabet özelliklerini güçlendirsin yatırımla beraber. Moat'ını hani oluştursun, yani rakiplere karşı güçlü olduğu noktaları hızlıca hayata geçirsin istiyoruz. Size son olarak nasıl ulaşabilirler onu da alırsak. Yani LinkedIn çok aktif kullanıyorum. Oradan genelde ulaşıyorlar bana. Yani mail adreslerimiz var. Web sitemizden de ulaşabilirler. techventurevc.com. Genel olarak hani iletişime ben açık olduğumu düşünüyorum. Harika. Size o zaman kolayca ulaşabilirler. Burada söylediklerinizi de dikkate alarak ulaşabilirsiniz Sedat Bey'e. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ağzınıza ederim. sağlık. Çok keyifli bir sohbet oldu. Swarm Connection'ın sunduğu Swarm Talks'un bir bölümünün daha sonuna geldik. Bundan sonraki bölümler için bizi takipte kalın.